Selamlar herkese, Halil Çin'de kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Çin'de Duanwu Bayramı, Duanwu Jie isimli özel bir bayramları var. Bugünün asıl önemli konusu ise Dragon Boat Festivali arkadaşlar. Aslında hepimizin duymuş olduğu ya da birçok videoda görmüş olduğu ejderha teknesi bayramı. Şimdi bu kasabada yapılan ejderha teknesi yarışlarını izlemek ve sizlere onların görüntülerini çekmeye çalışacağım. Çok heyecanlıyım. Burada birçok yerli turist yine bu heyecana kapılmış durumda ve sizlerle birlikte Çin'deki bu kültürel bayramların nasıl olduğunu göstermeye çalışacağım. Haydi başlayalım arkadaşlar, let's go. Şu anda çok fazla insan var etrafta. Bütün hepsi buradaki şovları, gösterileri izlemek için buradalar. Ayrıca bu bayramda çok da özel bir adet var arkadaşlar. Bambu yapraklarının arasına yapılan dolmalar var. Zongzi isimli bambu yaprağının arasına yapılan, pirinçten yapılan dolmalar var. Aslında bizim dolmalarımıza benziyor. Tuzlu ya da şekerli ürünler koyularak bu şekilde dolma yapılıyor ve dolma tüketiliyor. Bu ürünler burada Duanwu Jie'de, yani Duanwu Bayramı'nda bu şekilde tüketiliyor arkadaşlar. Bu da buradaki en önemli adetlerden birisi olduğunu söylemem gerekiyor. Çin'e özgü bu tekne yarışları aslında dünyaca ünlü olduğunu da söylemem gerekiyor. Kanada, Amerika ve Singapur gibi ülkelerde de Dragon Boat yarışmaları düzenlenmekte. Bunu bir spor olarak da günümüzde yapmaktalar. Turnuvaları da mevcut. UNESCO tarafından da korunan bir kültürel gelenek, kültürel bir yarışma aslında. Dragon Boat Festivali, Çin'in binlerce yıllık geleneklerinden biri. Her yıl 5. ayın 5. günü kutlanmakta. Festivalin simgesi Zongzi. Yapışkan pirinçle dolu bu üçgen sarımlar Qu Yuan anısına yenilmekte. Gösterişli ejderha kayıkları suyla buluşur. Takımlar ritimle beraber zafere kürek çekerler. Bu küçük renkli keseler kötü ruhlara karşı birer tılsım. Çocuklara, çantalara ya da kapılara asılmakta. Uçurtmalar göğe süzülür. Dertler, kötü enerjiler, ipi kesilen dileklerle birlikte gökyüzüne bırakılır. Kapılara asılan pelinotları evleri kötü ruhlardan, hastalıklardan koruduğuna inanılır. Hem tat, hem tarih, hem de birer ritüel. Bunun adı Dragon Boat Festivali. Nehir kenarında binlerce kişi ünlü Dragon Boat yarışları için yağmur altında beklemekte. Ben de hayatımda ilk kez bu bayramı onlarla birlikte yerinde deneyimleme ve yarışmaları izleme şansı elde etmiş bulunuyorum. Yarışmacılar tek tek başlangıç noktasına doğru ilerliyor. Her biri farklı bir grubu temsil ediyor. Bir dernek, bir şirket ya da bir üniversite. Kayıklar ejderha başlarıyla süslenmiş, hepsi renkli renkli ve enerjileri yüksek. Davulcuların ritmiyle kürekler suya dalıyor. Sulara yavaşça yön verirken ben de sizlere bugünün anlam ve öneminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Dragon Boat Festivali, Çince adıyla Duanwu Jie, Çin'in en eski ve en derin anlamlara sahip geleneksel bayramlarından birisi. Her yıl Çin takvimine göre 5. ayın 5. gününde kutlanıyor. Bu yıl ise Haziran ayına denk gelmekte. Festivalin kökeni M.Ö. 3. yüzyılda yaşamış ünlü şair ve devlet adamı Qu Yuan'a dayanmakta. Ülkesine olan sevgisiyle tanınan Qu Yuan, siyasi yozlaşmaya ve ülkenin düşüşüne dayanamayarak Milo Nehri'ni atlayarak hayatına son verir. Halk onu kurtarmaya çalışır, kayıklara binerek nehre açılır, davullar çalınır. Balıkların cesedini yememesi için nehre yapışkan pirinç dolmaları, yani zongzi atarlar. İşte bu olay binlerce yıl sonra hala yaşamaya devam ediyor. Etrafta o kadar fazla insan var ki şu an yağmur yağıyor. Herkes şemsiyeli ve çok fazla insan var. Buna rağmen çekim yapmaya çalışıyorum.
在敲鼓吗？你说的对了，昨天就有今天还不是你出席的那个就是女的敲鼓和女的长。Çok büyük bir kalabalık var burada. Böyle büyük bir etkinlikte, böyle büyük bir bayramda video çekebilmek çok zor. Size elimden geldiğince en iyi şekilde buradaki Ejderha Teknesi Festivali'ni çekmeye çalıştım. Bu yarışmaya topluca katılım yapan insan sayısının fazla olmasından dolayı ve nehirde yüzülmesinden dolayı burada da alınan güvenlik önlemleri çok fazla doğal olarak. Görmüş olduğunuz gibi itfaiye, ambulans, polis bu şekilde burada bu bölgeyi korumaktalar. Bu bölgede olabilecek en küçük bir kazayı bile bu şekilde kontrol etmekteler. Buna göre önlem almışlar. Bu açıdan da çok önemli olduğunu söylemem lazım. Ayrıca bu arkamda görmüş olduğunuz özel bitkiler, bunların çok özel bir anlamı var. Özellikle Çin'deki bugünkü bayramda kötü ruhları kovma amacıyla Çinliler bu görmüş olduğunuz bitkileri kapılarının önüne asmaktalar ve kötü ruhlardan korunduklarına inanmaktalar. Bu da Çinlilerin geleneklerinden bir başka birisi arkadaşlar, görmüş olduğunuz gibi. Görmüş olduğunuz gibi az önce de Çin'deki geleneksel aslan ve ejderha dansını izledik. Aslan ve ejderha dansı Çin kültüründeki olmazsa olmaz en önemli unsurlardan, en önemli kültürel danslardan. Burada da karşımıza çıktı ve sizler için görüntülemeyi başardım. Burada insanlar görmektesiniz, çok fazla insan bir arada. Yani buraya gelerek Çin'deki bayramlara denk getirmeye çalışırsanız burada Çin kültürünün en önemli unsurlarını derinden hissedebilir, derinden yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Çin'de kutlanılan Duanwu Bayramı, Duanwu diye ve Dragon Boat Festivali karşınızdaydı arkadaşlar. Az önce birçok yarışı, Dragon Boat yarışlarını izledik ve Çinlilerin aslında Çin kültürüne, kendi kültürlerine ve adetlerine ne kadar değer vermiş olduğunu gördük.
Ve bu kasabada kutlanılan Dragon Boat Festivali'ni izlemeye gelen birçok farklı insan burada kendi kültürlerini, kendi özlerini hala korumakta, hala kendi kültürlerini burada kutlayarak aileleriyle vakit geçirmekteler. Bu da Çinlileri diğer kültürlere göre çok daha özel kılıyor. Umarım biz de Türkler olarak kendi ülkemizde, kendi bayramlarımıza, kendi değerlerimize, kendi örf ve adetlerimize bu şekilde değer verir, bu şekilde koruyabiliriz. Şimdi etrafı keşfetmeye çalışıp sizlere daha güzel çekimler yapmaya çalışacağım. Videomuza devam ediyoruz arkadaşlar. Haydi gidelim. Sizlere Duanu Bayramı'nda yapılan çok güzel bir yiyecekten bahsetmiştim. Bambu yaprağı dolması, Zongzi isimli bu yiyecekler genellikle bu bayramda bambu yaprağının içerisine doldurulan pirinç ve tatlı pirinç ya da acılı etli pirinçlerle yapılan dolmadan bir yiyecek arkadaşlar. Burada bayramda, bayram kutlanırken bu yiyecekler yapılır ve bu yiyecekler tüketilir. Burada da sizlere göstermek istiyorum nasıl olduklarını. 有什么口味的？玉米、腊肉，还有牛肉，还有蛋黄。牛肉的可以。Şimdi bu bayrama özel olan Zongzi isimli dolmalardan satın aldım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bu dolmalar, bu bayrama özel olan bambu yaprağından yapılmış olan dolmalar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Şimdi birazdan içini açıp sizlere göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz inek etli Zongzi. Yani içerisine pirinç ve inek eti doldurulmuş acılı bir Zongzi. Birazdan tadına bakacağım. İçerisinde parça parça inek etleri var ve pirinçle doldurulmuş. Dışarısı yapış yapış olmasına rağmen bu görmüş olduğunuz Zongzi gayet lezzetli ve Çin'de bunu bu özel günde, bu özel bayramda özel olarak yapıp özel olarak tüketiyorlar. O yüzden buraya özel bu kültürel dolmayı da bambu yapraklarına sıkıştırılmış dolmayı da sizler için denemek istedim arkadaşlar. Siz neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin lütfen. Peki, bu tekneler neden ejderha şeklinde? Hiç düşündünüz mü? Çünkü Çin mitolojisinde ejderhalar, suyun, nehirlerin ve yağmurun koruyucu tanrılarıdır. Bu yüzden binlerce yıldır bu festival, ejderha biçimli teknelerle kutlanır, ejderhalar suya çağrılır ve ruhları onurlandırılır. İşte bu hem doğaya bir saygı hem de kültüre bir selamdır. Dragon Boat Festivali'nden sevgiyle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere dostlar.